Selamlar. Bugün kanalımda İspanyolların dünyaca ünlü meşhur tatlısı churros yapacağız. Hadi hep birlikte churros tatlısını hazırlamaya başlayalım. İlk önce churros hamurunu hazırlayacağız tabii ki de. Churros tatlısı için 1 su bardağı 200 mg'lık su döküyoruz kabımızın içine. Şekerimiz var. Şöyle 3 yemek kaşığı 1, 2 ve 3 yemek kaşığı şeker koyuyoruz. Şöyle biraz bir çay kaşığı kadar, çok fazla da değil, tuz koyuyoruz. Üzerine şöyle 5 gramlık vanilya, onu da koyuyoruz. Şimdi koyduğumuz malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz. Tamamen karıştırdık. Şimdi üzerine 150 gram tereyağı ya da margarin, hangini isterseniz onu kullanın. Şimdi ocağa götüreceğiz ve kaynatacağız. Hemen ocağımızı yakıyoruz. Tenceremizi koyuyoruz. Yağımızın erimesini bekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım, erisin. Yağımız da eridi. Hemen şimdi ununu ilave ediyoruz. Şöyle 1 bardak un döküyoruz. Kısalım altını. Ve sürekli karıştırıyoruz topaçlanmaması için. Şimdi bununla yapalım. Şöyle ezdire ezdire topaklanmasını engelliyoruz. Bakın bu şekilde ezdirelim ki unlar top top olmasın. Mümkün olduğunca kısık ateşte, bakın hamurunda yanmaması gerek. Sürekli karıştırarak ve ezerek, bakın bu şekilde hamuru pişiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yağ gibi, bakın top top olmayan güzel bir hamur elde edeceksiniz. Asla tencerenin dibi yanmaması lazım. Ocağım çok kısık ateşte, hamurun pişmesini bekliyorum. Tamamdır, artık oldu hamurumuz. Şimdi ocağımızı kapatalım. Şimdi hamurumuzu çabuk soğuması için bu kabın içine koyacağım. Şöyle koyuyorum. Tamamdır. Burada hamurumuz şöyle çabuk soğusun. Evet, şu şekilde çabuk soğuması için aktarma yaptık. Evet, hamuru bayağı bir soğuttum arkadaşlar. Şöyle kenarda beklesin. Hemen bu kabıma alıyorum. Tek bir yumurta kıracağım. Hemen yumurtayı ilk önce güzel bir çırpalım. Şimdi arkadaşlar hamurumuza yavaş yavaş yedireceğiz. Şöyle çırpıcımı hazırladım ben. Hemen başlıyorum. Tamamdır. Bir yumurtamız yeterli oldu. Şimdi hamurumuzu biraz dolaba koyacağız. Bir 5 dakika. Daha sonra hazırlamaya başlayacağız. Hemen dolaba koyalım. Bir 5 dakika soğusun hamurumuz. Hamurumuzu 5 dakika soğuttum. Şimdi şöyle benim bir aparatım var. Çok kocamanlardan değil, poşetlilerden değil ama olsun, bu da işimizi görür. Beklettik bir 5 dakika, hamuru soğuttuk. Şimdi bunun içine dolduracağım. Bittikçe tekrar dolduracağım. Hemen dolduruyorum içine. Bu şekilde dolduruyoruz. Bu da böyle bir aparatı da var zaten. Şu şekilde. Şöyle kenara alalım. Şimdi böyle bir yağlı kağıda ihtiyacımız var. Bunun da sebebi pişirmesi kolay olsun diye. Bu şekilde koyuyorum. Şu hamuru şöyle kenara alıyoruz. Ve bundan böyle uzun çubuklar halinde çıkaracağız arkadaşlar. Hemen böyle
düz bir şekilde yapabiliyorsanız yapın. Evet, bir tane hazırladım. İkinci partiyi de hazırlayacağım. Şöyle bir kağıt daha hazırlamıştım buraya. Şöyle çekelim ve bu partiyi de aynı şekilde çirozlarımızı hazırlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çirozların bir miktarını hazırladım. Ama gördüğünüz gibi aparatımı kırdım. Şöyle şu içine bastırma aparat kırıldı. Bunları da böyle uzun uzun yapacağım. Elimle yuvarladım. Uzun şekilde yapacağım. Bazılarını şekilli yaptım. Şimdi sıra geldi çirozları pişirmeye. Tavamı koydum. Şimdi yağımı döküyorum. Bayağı bir yağ dökeceğim arkadaşlar. Ya 2 bardak döktük ya arkadaşlar. Yağımız biraz kızdı. Hemen hazırladığımız çirozların bir miktarı hemen yağı bırakıyoruz. Şimdi yavaş yavaş yağ yukarı çıkmaya başladı. Yağlı kağıt yağı üzerine aldı ve çirozlarımızı pişirmeye başlıyoruz. Azıcık sertleşsinler. Onlar bakın otomatikman zaten inecektir. Ayrılacaktır yağlı kağıttan. Bu şekilde hemen şimdi yağlı kağıdı alacağız alttan. Hop. Hemen yağlı kağıdı aldık. Kızaranları şöyle çeviriyoruz. Şöyle gösterelim. Bakın böyle kızaracak. Nar gibi her yeri. Daha sonra alacağız arkadaşlar. İkinci partiye vereceğiz. Tamamdır. Bunlar pişti. Şurada beklesin. İkinci parti çirozları bırakıyoruz. Evet, çirozları hazırladık. Şöyle gösterelim. Bunlar da elimle yaptıklarım arkadaşlar. Şimdi sosu yapacağız. Şöyle bir çikolatamız var elimizde. Şimdi çirozları çekelim şöyle kenara. Şöyle bir pişirmek için bir kap ayarladık. Hemen çikolatamızı parçalayalım. Bitter çikolatalardan. Tamamdır. Hemen kabımıza onu da ilave edelim. Tamamdır. Üzerine şimdi biraz süt dökeceğim. Şöyle 2 kaşık kadar süt döküyorum. Çikolatayı açmak için şu kadar yeterli. Şimdi çikolatayı ocakta eritelim. Şöyle eritiyoruz. Sütle birlikte biraz açılsın. Bakın kıvam böyle. Koyu olursa biraz daha süt ilave edilir. Şimdi eridi şu anda. Ocağımı hemen kapatıyorum. Yeterli. Şöyle bir kabıma alalım. Hemen hazırlamış olduğumuz çikolatayı döküyoruz. Bu da hazır. Çiroz tatlımız hazır. Şimdi şöyle kenara alalım. Tarçınlı şeker yapacağız arkadaşlar. Şöyle kabıma döktüm. Burada da biraz tarçın var. Şöyle göz ayarda tarçın. Tamamdır. Karıştıralım. Bakın bu şekilde şeker ve tarçını karıştırdık. Şimdi şöyle döküverelim. Yeterli. Şuraya bir tabak koydum. Bunun içine hazırladığımız çirozları koyuyoruz.
Çirozlarımız hazır. Sosumuz burada. İspanyolların meşhur çiroz tatlısını hazır ettik. Hemen çiroz tatlısının tadına tuzuna hep birlikte bakıyoruz. Bir tane alıyorum. Şöyle sosa bandırıyorum. Hemen tadına bakıyorum. Kıtır kıtır. Güzel. Çıtır çıtır arkadaşlar. Çok güzel. Tabii makineyi kırmasaydık hepsi şekilli olacaktı. Kırdığımız için bazısını düz yaptık ama sorun değil. O şekilde de yenir. Ama güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bugün de İspanyolların dünyaca ünlü olan çiroz tatlısını hep birlikte yaptık. Umarım siz de bu tatlıyı yaparsınız. Önemli olan sadece aparatı kırmadan yapmanız. Aparatı kırarsanız tabii benim gibi elinizle yuvarlayarak da aynı şekli olmasa da yapabilirsiniz. Şöyle bakın, bunlar elimle yaptıklarım arkadaşlar. Onlarda da bir sorun yok o kadar. Gördünüz mü? Sonuçta her türlü oluyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir çiroz tatlısı tarifimi. Şimdilik benden bu kadar. Videomu burada bitiriyorum. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basıverin. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sosyal medyada paylaşın tariflerimi. Herkes görsün, öğrensin ve yapsın. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel özel tariflerde görüşmek üzere.